Evet kıymetli dostlar, ne anlatacağım bu eğitim videomda? Dış vidanın teknik kesimde gösterilmesinden birlikte bahsedeceğiz. Tabii bunu da şöyle standart bir makine elemanı olan civata üzerinde göstermeyi tercih ettim sizlere. Gördüğünüz gibi civata üzerinde kozmetik olarak diş açılmış. Ben zaten sizlere iç vidada gerçekçi diş görünümünde de teknik kesim nasıl oluşturulur bundan bahsetmiştim arkadaşlar. O yüzden sadece bize asıl lazım olan kısmı anlatacağım. Yani kozmetik olarak diş açtığımızda teknik kesimde nasıl göstereceğiz bundan bahsetmiş olacağım. Dolayısıyla buradan öncelikle geliyorum, parçamı seçtim. Bakalım uygun olan görünümler neler. Tabi üstten görünümü alıyorum buraya. İsterseniz üstten görünümü seçip şöyle bakalım. Ölçeğimiz güzel ama arka planları göster diyelim arkadaşlar, şu şekilde. Daha sonra cıvatamızın önden görünümünü buraya alalım. Ama tabii bunlar yer değiştirse daha güzel olur sanki. Şöyle olsa. Mesela şu anda hizalamayı kopartamıyorum. Bunun için hizalamayı kopart diyorum ki şunu daha rahat bir şekilde hareket ettirebileyim. Üstten görünümü de gelip şu şekilde alıyorum arkadaşlar. Sonra model ögeleri ölçülendirmelerine gidip buradaki, özür diliyorum, teknik kesim detaylandırmalar kısmından model ögeleri diyorum. Teknik kesmimi seçip onayla diyorum arkadaşlar ve bana mevcut ölçülendirmeleri yaptı. Tabi hazır bunu yapmışken şuradaki anahtar ağzı ölçümüzü de verelim. Yukarıda da şimdi gerekli gereksiz ne ölçülerimiz var bunlara bakalım. Mesela 13.4 ölçümüz varmış. Burası nedir? Cıvata baş yüksekliğidir arkadaşlar. Bunu hemen şöyle noktayla belirtelim. Ondan sonra 20 milim ölçüm var. 20 milim ölçüm liderlerden şöyle içeri doğru olsun. Bu cıvata burası eğer 20 ise metrik 20 o zaman. Öyle gözüküyor şu anda. O zaman. Burayı aslında adımımız kaçsa, bunu ben kaç çizdim acaba bir bakayım. Şöyle diyelim, çap 20, yani metrik 20'ye 2 olarak aslında buraya girsek daha mantıklı olacak arkadaşlar. Şu 45 derecemizi silelim. Bakın mesela buradaki pah ölçülendirmesini de sileceğim arkadaşlar şu şekilde. Buraya tek bir ölçü vereceğim. Pah ölçülendirmesine geleceğiz. Evet, şu şekilde pahımızı vereceğiz. Tabi burada önemli bir detay var. Onun öncesinde şuradan sondaki sıfırları kaldırıp o detaydan bahsedeceğim sizlere. Ölçülendirmeler diyelim. Sondaki sıfırlarımızı kaldırdık. Şimdi arkadaşlar burada 2 çarpı 45 dereceyle pah var ya. Aynısından sağ tarafta da var ama zaten hocam 2 çarpı dediniz. Bu karışmaz mı şeklinde aklınıza bir soru işareti kalabilir. Karışmaması için şöyle bir gösterim yapabilirsiniz. Ölçülendirme metnine gelip parantez içerisinde 2x diyebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde. Ya da çarpı 2 şeklinde gösterebilirsiniz. Yani sağ taraftaki pahın da aynı ölçüde olduğunu aynı zamanda bu bizlere anlatır. Sonra geliyorum şuraya, 46 milimlik bir ölçüm var. Burası diş boyu. Şu neymiş? Evet, 80 milim olan ölçüm de, yani 80 milimi vermemiz gerekiyor zaten toplam cıvata boyunu öğrenmek için. Ama şu çap 20'nin olduğu yere çap 20 değil de bunun metrik standardını yazacağım arkadaşlar. Ölçülendirme metnini komple siliyorum. Metrik 20 çarpı 2 diyorum ve onaylıyorum. Yani cıvatamızın metrik kaç olduğu önemli. Zaten buna göre somun ya da rondela seçimi yapılıyor biliyorsunuz tipik tasarımlarda.
Sonra anahtar ağzımızı da verdik bu arada. Eğer şuradaki çapı da vermek istiyorsanız, bu arada cıvata ya da somunla burası en büyük çap demektir arkadaşlar. Bunu isterseniz şurada gösterebilirsiniz. Bunların anahtar ağzı ile birlikte ikisini de vermemiz şart değil ama göstereceğim derseniz de bu şekilde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ve aynı zamanda yine akıllı ölçülendirme ile, hatta şöyle diyelim ya da akıllı ölçülendirme ile şöyle yapalım, bu sefer değişiklik olsun. Buradaki pah ölçümüzü verelim. Özür diliyorum. Açı ölçümüzü verelim. Kaç derece? 45 derece değil mi? Yine bu kısmı liderlerden gelip şöyle nokta şeklinde gösterelim ki daha güzel bir görünüm elde edelim. Ve aynı zamanda şimdi 45 dereceyle pah kırılmış ama ne kadar ölçüde pah kırılmış? Bunu merak ediyorsak da şöyle 2.32'yi burada göstermemiz gerekiyor. Bunu da yine şöyle nokta formatında gösteriyorum şu şekilde. Evet, şu anda hemen hemen tüm ölçülendirmelerim tamam. Dış vida gösterimi dedik arkadaşlar. Doğru mu? Bakın, dış vida gösterimini nasıl anlıyoruz teknik isimde? Görünüş üzerinde şuradaki koyu çizgilerden içeri olacak şekilde ve bunların kalınlık ölçüsünden daha ince olacak şekilde çizgileri gördüğümde bunun teknik isimde dış vida gösterimi olduğunu anlayabilirim. Peki bu gösterimde buradaki çizgiler neden içe doğru arkadaşlar? Çünkü ekstrüzyon ile bir kesme işlemi yapılıyor. Hocam neden iç vidada buradaki çizgi demeyelim de, hani iç vida için hatırlayın, dairenin dışında da bir yarım yay vardı. Neden iç vidada bu dışarıda da dış vidada içeride? Neden biliyor musun? Çünkü dış vidada en büyük çapın senin zaten burasıdır, bak bu iki nokta arası. Sen en büyük çap üzerinde bir kesme işlemi yapıyorsun. Dolayısıyla bu çizgilerin içeride olması normal. Ama iç vidada delik içinden dışarıya doğru kesme işlemi yaptığın için oradaki yay dışarıda. Tamam mı? İşin mantığını güzel anlayalım. Şu metriği de şöyle aşağı çekersek daha da hoş olacak. Merkez çizgisiyle araya bir eksen atıyorum arkadaşlar. Ve bu eksenimi şöyle gelip buradan yukarıya doğru, buradan da hafif aşağı doğru çekiyorum. Daha sonra ölçülendirmelerimi düzenleyeceğim. Geliyorum, hepsini seçiyorum. Burada da aynı şekilde. Burası da hocam. Diğer kısmına geldim. Belge yazı tipini kullan kısmını kaldırıp, bu arada bir tane ölçüyü unutmuşuz. Bunu da seçip aynı işlemi bir kez daha yapalım. 3.5'u 5 yapalım. Yeterli olacaktır. Katmanı değiştirden formatı ayarlarsak hepsini tek tip ölçüde yapmamız mümkün olacaktır kıymetli dostlar. Mesela şu 45 derece için, burayı düzenlemek için şu ölçümü biraz sağa çekiyorum. 80 ölçümü de hizasına aldım. Burayı şöyle açıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde ölçülendirmeyi de yapmış olduk. Hem cıvata teknik resmini çıkardık, hem de teknik resimde dış vida nasıl gösterilir bunu birlikte görmüş olduk. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz teknik resimleri çıkartırken ölçülendirme ile alakalı detayları da anlatmak zorunda kalıyoruz. Bu yüzden videoların uzamaması adına ben yakın zamanda ölçülendirme konusuna da giriş yapacağım. Çünkü dikkat ederseniz konular birbiriyle hep iç içe. Yani kesik görünümden başladıysak bunu bitirip başka konuya geçmemiz şart değil. Kesik görünümleri anlatırken aynı zamanda ölçülendirmeyi de sizlere anlatmayı düşünüyorum. Ölçülendirme tiplerini zaten mecbur anlatacağım. Çünkü akıllı ölçülendirmenin altında dikkat ederseniz bir dünya ölçülendirme tipi var. Bunların hepsini uygulamalı bir şekilde, ama sözel değil, uygulamalı bir şekilde görmüş olacağız. Tekrar söylüyorum, belli başlı komut kullanımları iyice temel seviye kısmında ücretsiz bir şekilde kanalın oynatma listesinde zaten paylaşıyorum.
Paylaştım daha önce, paylaşmaya da devam edeceğim. Bir tane örnek vereyim mesela. Teknik resmin işte arka planını değiştirmek gibi. Bu ücretsiz videolara kanalın oynatma listesinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.